Fez'in dar sokaklarında yürüyen gizemli bir adam. O çölden geliyor. Hazreti Adem'den başlayan bir geleneğin son temsilcisi. Bu gördüğünüz adamsa Muhammed Otmani. O Endülüs medeniyetiyle harmanlanmış bir ruh taşıyor. Ve Nurettin. O bütün zorluğa rağmen yüzlerce yıllık geleneği yaşatan biri. Onun gücü tahammül edebilmek. Dünya hızla değişiyor. İnsan gücüyle üretimin yerini makineler alalı neredeyse 150 yıl oldu. Popüler kültürse geleneğe dair ne varsa yavaşça yok etmeye devam ediyor. Geleneklerin yaşaması artık daha çok çaba ve sabır gerektiriyor ama gelenek zaten zamana ve onun yıkıcılığına direnmektir. Burası Fez, değişime direnen şehir. Fas'a adını veren bu eski başkent, bugün bile bir ortaçağ şehri havasında. Zaman burada ağır akıyor. Muhammed 3 gündür çölden gelecek adamı bekliyor. O 4 kuşaktır geçimini dokumacılıktan kazanan bir ailenin en genci. Dede, baba ve amca dokuma tezgahını kurmakla meşgul. Bu iş geleneksel bir iştir. Dedelerimden öğrendim. Ben 4. neslim. Saatte sadece yarım metre kumaş dokuyabilmeleri bu tezgahın iyi çalışmasına bağlı. O yüzden hepsi çok dikkatli ve sabırlı. Günde 100 kilometre kumaş işleyen fabrikalara karşı ellerindeki en ciddi silahsa sabra ipi. Onun sanayide yeri yok. Sadece bu tezgahta dokunabiliyor. Bu sabra ipi sadece Fas'ta var. Sahradan geliyor. Orada tek bir aile yapıyor ve sırrını kimseye vermiyorlar. Kaktüsten yapılan bu ipin üretim sırrını çölden gelen adam biliyor. O yüzden Fes'te yolu en çok gözlenen kişi bu adam. Nurettin'i bekleyense tek bir kişi var. O da nişanlısı Esma. Onun bugünlerde paraya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Çünkü evlenmek istiyor. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Okuldayken buraya gelip çalışıyordum. İşlediği her deri başına 10 dirhem alıyor Nurettin. O, Fez'de 1000 yıldır neredeyse hiç değişmeyen yöntemlerle deriyi işlenecek hale getiriyor. Nurettin, tabakhanenin dayanılmaz kokusunun içinde arkadaşlarıyla kahvaltı etmeye gidiyor. Nurettin bir baksana. Patronu bugün telaşlı görünüyor. Bir sıkıntısı olduğu belli. ...15 günde lazım bana. O 15 gün nedir? 15 günde yapamam. 15 günde yapmaya çalış lütfen. Olmaz, 15 günde yapılacak iş değil bu. Ben sana 15 gün süre veriyorum. 15 günden sonra teslim edersin. 15 günmüş, olacak iş değil bu. Nurettin, patronun 15 günde bitir demesinden hiç hoşlanmadı.
Ben bu adamla ne yapacağım şimdi? 15 günde teslim et diyor. Bu 15 günde yapılacak iş değil. Çünkü bu işlem en az 3 hafta sürer. Bir hafta havuzda bekletilmesi gerekiyor. Bir hafta boyamada kalması gerekiyor. Bir haftada kurutulması gerekiyor. Bu ciltler 15 günde yapılmaz. Eğer verilen sürede işi teslim edemezse, bütün emeği boşa gittiği gibi parasını da alamayacak. Ve bu durum, evlilik hazırlığı yapan nişanlısının hiç hoşuna gitmeyecek. Ondan beklenen şey ilham değil, gece gündüz çalışmak. İlhama ihtiyacı olan kişi Otmani. Onun işi, insanların aşklarının, hastalıklarının, heyecanlarının, mücadelelerinin, yani insan olmalarından kaynaklanan her duygunun mesajına aracı olmak. O, tam 11 asırdır notalarının dahi değiştirilmesi yasak olan Endülüs müziği yapıyor. Fes şehrindeki söylenen tüm şiirler Endülüs müziğinden geliyor. Ben de bu şiirlerden etkilendim. Bu şekilde müziği öğrenmek sevgisi içimde büyüdü. Muhammed Otmani Orkestrası adını taşıyan grubuyla konserlere, festivallere ve önemli kişilerin davetlerine gidiyor. Mevlid Kandili gibi özel dini gecelerde de gönüllü olarak ilahiler söylüyor. Muhammed'in bir hayali var. Babasının vasiyetini yerine getirerek bir albüm çıkarmak. Fez'de babaların vasiyetini yerine getiremeyen evlatlar annelerini mutlu edemez. Muhammed Otmani de bir baba ve o da 4 yaşındaki kızına Endülüs müziği sevgisini vermeye çalışıyor. Muhammed bugün biraz gergin. Çünkü aklı çölden gelecek adamda. Birkaç gün içinde kuzeni evlenecek. Kuzeninin çeyizine elinden gelen en iyi şeyi hediye etmek için söz verdi. Sabra ipeğinden bir yatak örtüsü. Sabracı bugün de gelmezse verdiği sözü tutamayacak. Fez'de sabra ipeğinden eşyaya sahip olmak bir prestij göstergesi. Muhammed'den söz alan kuzeni bu ayrıcalığı müstakbel karısına gururla söyleyeli çok oldu. Ben bu işe başladığımda 14 yaşımdaydım. Yaklaşık 21 sene oldu. Bu işte birkaç zorluk var. Satış pazarı düşük olduğu zaman iş durdurmak zorunda kalıyoruz. Ve bu iş el işçiliği olduğu için çok zaman alıyor. Telefondaki ses, sabracının Fez sokaklarında görüldüğünü söylüyor. Çölden gelen adamın kendisiyle buluşması için dua etmekten başka çaresi yok. Nurettin'in bekleyecek zamanı yok. Normalde en az 3 hafta süren bir işlemi 15 günde bitirmek zorunda. Bu oldukça riskli. Bu cilt ıslak. Suya koyuyoruz ve tuzla yıkıyoruz. Tuzda bir gün kalıyor. Cilt kuru olarak geldiği zamansa 2 gün bekletiyoruz. Sonra kireçe gönderiyoruz. Her şeye rağmen Nurettin şanslı sayılabilir. Çünkü deriler ıslak geldi. Şu an 2 gün kâra geçti. İşin bu aşamasında derilerin bir hafta kireçte kalması gerekiyor. Nurettin'in derilerin kireçte beklemesi gereken zamana tahammülü yok. İşlemi hızlandırmak için
girmemesi gereken havuza giriyor ve kirecin derilerin içine daha çabuk işlemesi için mücadele ediyor. Bu kireç kılların dökülmesine yardımcı oluyor. Bu kirecin faydası kılların kaldırılması. Bu birinci etap. Ciltlerin kıllarını kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra burada 2 gün bekletiyoruz. Sonra cildi yumuşatmak için gübre kullanıyoruz. Cildin üzerindeki sinirlerin kaldırılmasında yardımcı oluyor. Kireci bunun için kullanıyoruz. Kullanılan kireç bildiğimiz kireç değil. İçinde tahmin edemeyeceğiniz bir şey var. İnek idrarı. Tabakhanenin dayanılmaz kokusunun sebeplerinden biri de bu. Normalde bir haftadan fazla süren yumuşatma sürecini Nurettin daha kısa zamanda çözmek zorunda. Önünde çok az zamanı var. Muhammed ise uzun zamandır babasının vasiyetini yerine getirmek için uğraşıyor. Bir yandan da özel bir kursta müzik eğitmenliği yapıyor. Bugünkü dersimiz Batı kemanla ilgili olacaktır. Batı keman. Batı keman 4 akort harflerden oluşmaktadır. Babasının albüm çıkarmayı vasiyet etmesindeki amaç Endülüs müziği ve geleneğini yaşatmak. Fakat albüm çıkartmak oldukça maliyetli. Destek alması gerek. Beklediği haber dersteyken geldi. Arap kemanı ile Batı kemanı arasındaki fark öncelikle ikisi 4 akort harflerden oluşuyor. Mi, la, re, sol. Tamam mı? Affedersiniz. 1 dakika telefonla konuşup geleceğim. Affedersiniz. Affedersiniz. Muhammed, Fez'in Endülüs müziği tutkunu zengin bir iş adamının evinde çalmak üzere davet aldı. Ve bu onun için beklenmedik bir fırsat. İcrası beğenilirse hem destek alabilecek hem de albümünü dünya çapında tanıtabilecek. O zaman ben arkadaşlara haber vereyim. Hazırlıklara başlayalım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Fes'in en büyük Endülüs müziği tutkunlarından davet aldık. Bu gecede çıkaracağımız yeni albümün tanıtımını yapma fırsatı olacak. Herkesin beğenmesini ümit ediyoruz. Nihayet çölün sırrını taşıyan kişi sokakta görünüyor. Muhammed'in duaları kabul edilmiş olmalı. Bugün bu aile sabra ipini getirdi. Sonunda başlayabilirim. Fazla vakit kalmadı ve el işçiliği olup fazla zaman aldığı için hemen işe başlamam gerekiyor. Kaktüsten gizemli bir işlemle elde edilen sabra ipi büyük bobinlere sarılı olarak geliyor. Muhammed ilk iş olarak sabra ipini küçük bobinlere sarmaya başlıyor. Bunu yaparken çok dikkatli olmalı. Uzun bir süre daha kendisine sabra ipi gelmeyebilir. Sabra yumuşak olduğu için özellikle kaygan bobinlere sarıyorum. Sabra ipliği bizim için çok özel ve kaliteli. Doğal olduğu için renkleri solmuyor. Sabra ipini dokumadaki en önemli şey başta bobin kalınlıklarını ayarlamak ve katlı bir şekilde sarmak. Bu sabra ne kadar kalın olursa kumaş o kadar sıkı olur.
Tekki ipi ise ince kumaş hazırlamakta kullanıyoruz. O yüzden bu sabra kullanılacak en kaliteli iptir. Kolay görünse de bobinleri sarma işi çok hassas ve en ufak bir hatası tüm bobini kullanılamaz hale getirebilir. Nurettin'in ise önünde daha uzun bir süreç var. Onun tamamlaması gereken aşama sayısı çok daha fazla. Deriler gübre işleminden sonra tamburda yıkanıyor. İşlenebilir yumuşaklığa ulaşması içinse güvercin gübresinin olduğu havuza bırakılıyor. Tabakhanede her bir hayvan dışkısı başka bir kimyasal reaksiyon için kullanılıyor. Fakat Nurettin'in sadece derilerle değil, patronuyla da ilgili sorunları var. Selamun aleyküm Nurettin, nasılsın? Aleykümselam, hamdolsun. Nasıl gidiyor, ne durumdasın? Devam ediyoruz abi. Şu an gübre işlemine geçtim usta. Yeter artık, bu iş ne zaman bitecek? Biz böyle anlaşmadık ama 15 gün anlaştık. Vallahi çalışıyoruz usta. Demek ki 15 günde bitireceksin. Benim işimi 15 günde teslim edeceksin. Ve hala bitirememişsin. Bu ne tembellik ya? Çalışacaksan çalış. Ne yapayım abi? Ben sana 15 gün dedim. Hadi bakalım. Tamam abi. Tamam da ne istiyor yani, elektrikle mi çalışacağız? Çalışıyoruz işte, uçalım mı yani? Allah'ım sen bana sabır ver. Nurettin durmaksızın çalışmasına rağmen şu an patronun verdiği hedefin gerisinde. Yulaflama, boyama ve kuruma aşamaları hala duruyor. Ve bunlar geriye kalan bir hafta içinde bitmeli. Ama bugün şans Nurettin'den yana değil. Fez'de yıl boyu nadir görülen yağmur aralıklı olsa da yağmaya başladı. Yağış artarsa yulaflama ve boyama işlemine geçemeyecek. Sokaklarda volta atıp yağmurun dinmesini beklemekten başka çaresi yok. Orkestra elemanları prova yapacakları mekana doğru ilerliyor. Fes'in tarihi sokakları iki kişinin yan yana yürüyemeyeceği kadar dar. Evlerden içeri girdiğinizde ise sokaklarla tezat oluşturan yüksek tavanlı, ferah mekanlar çıkıyor karşınıza. Prova başladı. Kusursuz çalana kadar devam edecekler. Babam meşhur Endülüs müzisyenlerindendi. Ve evimiz babamın yaptığı Endülüs müziği provalarına şahitlik etmiştir. Bu yüzden seçtikleri mekan oldukça manidar. Orkestrada yer alan müzisyenlerin hepsi farklı işlerde çalışıyor. Aralarında bankacı, taksi şoförü ve kuaför olanlar var. Bu nedenle sadece akşamları prova yapabiliyorlar. Bu parçayı tekrarlayalım. Bu parçanın bir kısmını Abdullah Bey çalacak. İşte bu. İkinci kısmı yapacağız. 1, 2, 3. Bu akşam yapılan prova diğerlerinden daha önemli. Gidecekleri davette çalacakları parçaları çalışacaklar. Albümün geleceği sadece yeteneklerine değil, gösterecekleri çabaya da bağlı. Ellerinize sağlık. Muhammed verdiği sözü tutabilmek için gün ışıyana kadar tezgahın başında kaldı. Bir yatak örtüsü için 40'tan fazla bobin sardı ve her birini tezgahta işlemek üzere hazırladı. Ama işin asıl zorlu kısmı şimdi başlıyor. Bu halatı çektiğim zaman
Mekik sağdan sola, soldan sağa gidip geliyor. Ayaklarımla çalışıyorum. 2 tane pedal var. Bu pedal iplerin birbirine çapraz geçmesine yarıyor. Her iplik bu aradan geçiyor. Ayak, el ve fırça. Yine ayak. Dokuma işi oldukça uzun sürecek. Bir hata olursa en baştan başlamak zorunda. 1 saatte yarım metreden az kumaş dokuyabiliyor. Bu iş bizim için çok önemli. Bizi mutlu ediyor ve insanın geleneği bırakması zor. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum ve bu işte çalışmaya devam etmek istiyorum. Bütün yorgunluğuna rağmen dikkatli olmaya çalışıyor. Önünde bir günden daha az bir zaman kaldı. Zorunlu yağmur molasının ardından Nurettin kaybettiği zamanı kazanmak için boyama işlemine bir an önce başlamalı. Bu işte kimyasal sanayi boyaları kesinlikle kullanılmıyor. Normalde doğal renkleri kullanıyoruz. Meşe ağacının kabuğundan elde ettiğimiz kırmızı boyayla deriyi pembe hale getiriyoruz. Kullandığımız maddelerin hepsi doğal rengini veriyor. Meşe ağacının kabuğuna eklediğimiz maddelerle kırmızı rengi elde ediyoruz. Nurettin boyama işleminde olabildiğince dikkatli ve özenli davranıyor. ...15 günün dolmasına 3 gün kalmışken Nurettin aralıksız çalışmak zorunda. Otmani ve arkadaşları bu akşam albüm için ellerinden geleni yapacak. Bu tip gecelerde yöresel kıyafetler giyiliyor. Cillabe, uzun bir elbise, fes ve benzeri. Bir Endülüs müziği akşamı için her şey hazır. Oldukça gergin görünüyorlar. Dinleyenlerden istedikleri tepkiyi alamıyorlar. Konukların müziğe eşlik etmeleriyle birlikte Muhammed ve arkadaşları rahatlıyor. Bu iyiye işaret. Bu gece çaldığımız parçaları Endülüs müziğin rehberinden şiirler seçtik. Çok şükür davetliler çok olumlu tepki verdiler. Muhammed artık babasının vasiyetini yerine getirebilir. Daveti veren müziksever, zengin iş adamı kendilerine sponsorluk sözü verdi. Muhammed, tezgah başında geçirdiği gecenin yorgunluğuna rağmen hala çalışıyor. Yatak örtüsünü bitirmek için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama kuzeni yola çıktı bile. Kumaşı çalışıyorum şu an. Tamam, bitti. Sabra geciktiği için çalışmaya geç başladım ama bitirdim. Şu an hazır. Sabra kullandığım için çok güzel oldu. İstediğin zaman gelip alabilirsin.
Tamam, teşekkür ederim. Gelen telefon kuzeninden. Yatak örtüsünü almaya gelebilir miyim diye soruyor. Muhammed işi henüz tamamlayamadı. Ama kuzeni gelene kadar yetiştireceğinden emin. Son dokunuşları yaparken kuzeni geliyor. Sonunda yatak örtüsü hazır. Kuzeni memnun, ustalığını gösteren Muhammed gururlu. Bu işi gelecek nesle aktarıp geleneği yaşatmak istiyorum. Sabra ipeğinden dokuma yatak örtüleri asırlardır gelinlik kızların odalarını Muhammed gibi gece gündüz demeden çalışan ve geleneğe verdikleri söz gibi bağlı olan insanlar sayesinde süslüyor. Nurettin için teslim günü. Sabah erkenden geldiği tabakhanede güneşin açmasını bekliyor. Çünkü derilerin kuruması gerekli. Çok şükür bitirdik. İnşallah güneş açar ve zamanında teslim ederiz. Nihayet güneş etkisini gösteriyor. ...15 gün Nurettin için oldukça yorucu ve gergin geçti. Sonuçta başardı. Nurettin de, patronu da memnun. Nurettin'in bu yorucu süreçte nişanlısını görmeye hiç fırsatı olmadı. Ama buna değdi. Nurettin ve Esma evlilik detaylarını konuşmaya başlayabilir. Aşk, insan için en güzel motivasyon kaynağı. Asırlar öncesine ait gelenekleri sürdürmek, akıntıya kürek çekmek gibi. Ama yüzyıllara meydan okuyan bir işi yapmak, hem de severek yapmak, onların en büyük hazineleri ve yaşam sevinçleri. Nurettin, Muhammed ya da diğerleri. Böyle insanlar var oldukça, gelenekler asırlara meydan okumaya devam edecek.